arkadaşlar, Expert Crypto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Bugün arkadaşlar çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Konumuz ne? Konumuz Metaverse ve Metaverse üzerinde OVR olsun, Decentraland olsun, Sandbox olsun ya da Division Network olsun arkadaşlar. Bu platformlarda nasıl arsa alıyoruz ve aynı zamanda Division Network'ten çok güzel biri Tokyo, biri Londra'dan olmak üzere iki tane 2'ye 1 ölçeğinde arsa aldım. Onu adım adım nasıl alınıyor bu arsalar, ne yapmamız gerekiyor, nasıl saklıyorum? Gelin bu videoda onun detayına inelim. Aynı zamanda bu platformların hangileri bence potansiyelli? Bu arsa almak yanında bu platformların tokenlarını da tutuyor muyum? Bu tokenları nereden alıyoruz? Size adım adım onlardan bahsedeyim. Dolu dolu video oldu. O nedenle atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Şimdi Division Network'ten nasıl arsa aldığımı, ön satışta ucuza kapattığımı onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Ama biliyorsunuz bu işin amiral gemisi Decentraland ve Sandbox. Şimdi Decentraland'e geldiğimizde buradan Marketplace'ten gördüğünüz gibi en ucuz arsalar arkadaşlar 5700 mana. Mana da şu an yaklaşık olarak $2 civarında. Yani sizin buradan alacağınız en ucuz arsa $10.000. Biliyorsunuz 3-4 ay önce $20.000 vardı. İnsanlar alın diyordu, kaçar uçar diyordu. Ben diyordum ki bırakın mananın fiyatı düşsün, sonra ucuzdan kapatırsınız zaten. Gördüğünüz gibi yarı fiyatını insanlar şu an satmaya çalışıyor arsalarını. Bu şekilde siz de buradan insanlar satarken alttan toplayıp almak arsaları mantıklı olabilir. Tabii ki bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Ben finansal bir danışman değilim. Aynı zamanda arsa almak oldukça riskli bir durum arkadaşlar. Çünkü hangi platformun ileride hayatta kalacağını ve insanların VR gözlüklerini, yani sanal gerçeklik gözlüğünü takıp gideceği platformun hangisi olacağını, evrenin hangisi olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi Decentraland ve Sandbox $10-15 bin civarında yatırımlar gerekiyor. Biz ne yaptık arkadaşlar? OVR ve Division Network gibi daha az yatırımla alabileceğimiz ve henüz daha keşfedilmemiş platformları inceledik. Çünkü arkadaşlar Decentraland ile Sandbox zaten keşfedildi. Yani oradan girer bir arsa alırsınız. Tabii ki ileride 3x 5x yapabilir. Ama keşfedilmemiş bir yerden biraz daha risk alarak yapacağınız bir yatırım ileride 10x, 100x, 200x'e kadar ilerleyebilir arkadaşlar. Peki Division Network neydi? Division Network biliyorsunuz Engine'in projesi Affinity ile, o da benim yatırımlarım arasında olan yüksek potansiyelli bir proje. O projeyle işbirliği yapan bir Metaverse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir şey ve aynı zamanda Metaspace'in, Metacity'nin olacağından da bahsediyor. Aynı zamanda marketin de olacağından bahsediyor. Bu projede oldukça iyi. Ve arkadaşlar şuradan baktığımızda fiyatları biraz daha uygun. Yani yaklaşık 1000, 2000, 3000 işte biraz daha 35.000, 10.000 DV'ye kadar var. DV'nin fiyatına baktığımızda DV'ye şu an $0.66. Şimdi buraya baktığımızda mesela bu arkadaşlar yaklaşık $6.000 bir arsa alabiliyorsunuz. Tabii ki bu ikinci el. Yani insan ön satıştan kapatmışlar. Daha sonra siz gelip alıyorsunuz. Burada baktığımızda gene bir parsele 700 DVI, yani 700 DVI 0.7 diyelim hadi. Yaklaşık bu da $450-500 gibi bir şey yapıyor. Yani gördüğünüz gibi biraz daha uygun fiyatlı arsalar Decentraland'e ve Sandbox'a göre. İlk iki ön satışa çıkan şehir Seul ve New York'tu. Geçtiğimiz günler arkadaşlar Tokyo ve Londra'da satışa çıktı. Tabii ki New York biraz daha pahalı. Burada baktığımızda mesela bu 4 parsellik bir arsa, yani 2'ye 2 olarak geçiyor. Şu gördüğünüz her bir kare bir parsel ve bundan 4 tane koyunca da işte 2'ye 2 oluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi size 2'ye 2 diyor. Bu 20.000 DVI, yani yaklaşık arkadaşlar $14.000 denk geliyor. Tabii ki daha uygun alanlar da var. Burada da yollara, işte hastanelere ya da popüler yerlere yakın olan parseller biraz daha pahalı. Bunda dikkat etmek lazım. Londra ve Tokyo'da da ön satış yapıldı. Bu ön satış arkadaşlar $120'dan çıktı parseli Tokyo ve Londra. Ve ben arkadaşlar 2'ye 1 aldım, yani tek parsel almak istemedim. 2 parsel yan yana almak istedim. Neden diye soracaksınız. Tek parselin üstüne bazen bu Metaverse'lerde istediğiniz şeyi yaptırmıyorlar. Alan sınırlı olduğu için. Ama 2 tane parsel yan yana alırsanız hem daha değerli oluyor hem de arkadaşlar üzerine başka şeyler yapabilirsiniz. Benim aldığım 2'ye 1 parselin ölçüsü 750 metrekare. Yani güzel bir şey yapabilirsiniz. Bir parti alanı yapabilirsiniz. İşte küçük bir butik otel yapabilirsiniz. Bir sergi, müze tarzı bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ondan ben de 2'ye 1 almak istedim. Yani 2 tane parseli yan yana getirilmiş şekilde hem Tokyo'dan hem Londra'dan aldım. Onları da nasıl saklıyorum DVI platformunda, onun detayına geleceğiz. Ama derseniz ki hocam bana arsa almak çok riskli, ben bu kadar riske girmek istemiyorum. O zaman arkadaşlar Division Network'ün token'ını alıp bunu da cüzdanınızda tutabilirsiniz. Bu da bir bakımı bir yatırım arkadaşlar. Division Network'ün token'ına baktığımızda da 1 milyar adet olduğunu görüyoruz ve 300 milyonu şu an dolaşımda. Bunun da arkadaşlar Gate.io ya da
ve MXC borsasından girip alabilirsiniz. Hem Gate.io hem MXC borsasının referans indirimli linkleri videonun açıklamasında mevcut. Siz de oradan girerek arkadaşlar komisyona ekstra para harcamak yerine o komisyona vereceğiniz para cebinizde kalabilir. Dediğim gibi linkler videonun açıklamasında. Gate.io ve MXC borsasına üye olup buradan DVI token'ı alabilirsiniz. Aynı zamanda zirvesi arkadaşlar çok iyiydi. Yani 2.85 neredeyse 3 dolarlara kadar vurdu. Şu an arkadaşlar 0.6 yani güzel bir potansiyel yapabilir. Bir sonraki Metaverse ya da kripto para rallisinde diyebiliriz. Yani bunun buradan gelip arkadaşlar 5x 10x yapması içten bile değil. Benim de DVI yatırımlarım var arkadaşlar. İndirimli komisyonlu kayıt linkleri de videonun açıklamasında mevcut arkadaşlar. Ve dediğim gibi ikinci satış yapıldı dedi ve ikinci satış arkadaşlar kısa bir sürede bitti. Bir kısmını arkadaşlar Division Network'ün kendi sitesindeki Marketplace'e koydular. 2329 lot, 2322 lot da OpenSea platformuna koydular. Ben arkadaşlar OpenSea'den çok alışveriş yapmıyorum. Çünkü bazen işte bunun fotoğrafını çekip size aynı zamanda dolandırmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki işte arsa bu ya da NFT bu, bunu alın. Ama siz orada anlayamıyorsunuz tam olarak. O nedenle ben girip Division Network'ün kendi sitesinden aldım. Şimdi gelin nasıl aldığıma sizin için kaydettim. Adım adım gösterdim. Taktikleri, ipuçlarını sizlerle paylaştım. Ona bakalım. Ona bakmadan önce arkadaşlar biliyorsunuz Udemy platformunda güzel bir eğitim hazırlıyorum size. Her 2 haftada bir içerik geliyor arkadaşlar ve bu içerikler güncel konularda daha başlangıç ve orta seviyede arkadaşlarımıza, yatırımcılarımıza yönelik. Gördüğünüz gibi en başta arkadaşlar temel konulardan başladım. İşte ben kimim arkadaşlar, ne yapıyorum, neden bu işe girdim, kripto paralarla ilgili temel bilgileri anlattım. Daha sonra nasıl güvende saklarız ve dolandırıcılardan nasıl korunuruz, dolandırıcıların güncel taktikleri nelerdir bundan bahsettim. Aynı zamanda kripto para borsaları nasıl kullanılır, işte Binance, Gate.io, CoinList, ben hangilerini kullanıyorum bunun detayına baktık. Aynı zamanda temel al-sat ve trade işlemlerine baktık işte. Spot işlem nedir? Stop limit nedir? Aynı zamanda OKO nedir? Bunun detayına indik ve böyle arkadaşlar her 2-3 haftada bir size içerikler sağlayacağım. Udemy eğitimimin linkini de gene videonun açıklamasında görebilirsiniz. Oradan Udemy platformuna gidip eğitimimi satın alabilirsiniz ve bu satın aldıktan sonra arkadaşlar ömür boyu tüm içerikler sizin oluyor. İstediğiniz zaman girip bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz ve aynı zamanda burada benimle birebir iletişime geçme şansı da sağlıyorsunuz. Soru sorma şansı da sağlıyorsunuz. Sorduğunuz sorulara hızlı bir şekilde cevap veriyorum arkadaşlar. Diyelim ve hızlıca DVI'den ön satıştan nasıl aldım? Hem Tokyo'dan hem Londra'dan püf noktalar nelerdir? Gelin buna birlikte bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ön satış bu şekilde başladı ve ön satış başladığında gördüğünüz gibi cüzdanımızda Matic olması gerekiyordu. Çünkü bunlar Matic üzerinden yapıldı. Gördüğünüz gibi ben deniyorum almayı şu an ama Londra'yı denedim. Mesela ne yaptı arkadaşlar? Cüzdanınızda Matic var ve Matic üzerinden onaylamamı istedi. İşte onayladım. Ama şu an dönüyor arkadaşlar. Bakalım olacak mı diye. Çünkü sistem de yavaştı. Geldim arkadaşlar başka bir yere geldim. Bakın Tokyo altın olan yani daha premium bir arsa bitmiş. Zaten kartların üzerinde arsaların özelliklerini görüyorsunuz. İşte 2'ye 1 diyor arkadaşlar. 156 metrekare diyor. Buradan satın ala basarak gelebiliyorsunuz. Ama sistem biraz yavaş olduğu için ben birden fazla tab açmak istedim ki işte hem Tokyo'dan alayım hem Londra'dan alayım diye. Cüzdanımda da işte 400-500 civarında bir Matic vardı arkadaşlar. Matic de biliyorsunuz 1.5-1.6 dolar. Diyelim ki mesela 160 Matic arkadaşlar bu. Waterloo Bridge mesela. Bunu almaya çalışıyorum. 160 Matic ne yapıyor? Yaklaşık olarak işte 250 dolar civarı bir şey yapıyor. Ve bu 250 dolara aldığım şey arkadaşlar daha sonra gidip 25.000 dolara satmaya çalışacağım. 100x'e satmaya çalışacağım. Bakalım 250 dolar aldığımız Division Network üzerindeki bir arsayı 25.000 dolara satabilir miyiz? Gördüğünüz gibi 80 Matic'ten satılmış arkadaşlar en ucuzu ve oldukça iyi fiyatlar yani 80 Matic. Çünkü bunu az önce baktığımızda neleri gördük? New York'ta birçok arsa 10.000 DVI, 20.000 DVI bu da yaklaşık işte 7.000 dolar ya da 15.000 dolar civarında bir miktara satılmaya çalışılıyor. Evet arkadaşlar şu an ben bastım gördüğünüz gibi ne diyor? Onayla diyor. Onayladım ve Matic düştü. 160 Matic düştü. Londra'daki arsamızı aldık diye umuyorum. Daha sonra arkadaşlar sıra sıra diğer arsaları deniyorum. Gördüğünüz gibi biraz sistem yavaş. Daha sonra Tokyo'ya geldik. Bakın alacağım not for sale diyor. Ben girinceye kadar satılmış arkadaşlar. O kadar yüksek talep vardı ki ön satışta. Sistem o kadar iyi çalışmıyordu. O nedenle arkadaşlar ben de birden çok tab açmak istedim ki öne geçelim. Daha çok yer alalım. Daha çok şansımız olsun. Bu da güzel püf noktası sizle paylaşmak istediğim. Division Network her 2 ayda bir 2 tane şehri açacağını duyurdu. O nedenle 2 ay sonra yeni bir ön satış olacak ve bu arsaları almak isterseniz siz de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet görüyorsunuz bakıyoruz Tokyo'ya geldim. Gene yok. Evet böyle arkadaşlar aynı zamanda yerlere de bakabiliyorsunuz. Geldim Londra bu arkadaşlar aldığım yer. Evet bakıyorum düşmüş gerçekten Matic cüzdanıma. O zaman almış olmam lazım. Evet Londra'ya geldik. Mesela P yazıyor sol üstte. Premium bir bölge arkadaşlar bu.
bu. Onun için tek bir parsel olmasına rağmen 120 matik. Artık burada ne bulduysam girdim arkadaşlar, almaya çalıştım. Ama sistem çok hızlı olmadığı için her şeyi alamadık tabii. Burada mesela baya basıyorum arkadaşlar satın almaya. Ama çok iyi işlemedi. Burada robot değilim diye bir şey yapıyorsunuz. Trade diyorsunuz ve daha sonra hata çıkıyor. Neden bu hata çıkıyor arkadaşlar? Çünkü birisi almış çoktan. Bu şekilde sizle de paylaşmak istedim. Adım adım göstermek istedim ki ne gibi taktikler var. Birden fazla tab açmak neye yarıyor? Ben nasıl işlemleri yapıyorum? Ondan size bahsetmek istedim. Ve biraz daha sistem yavaş olduğu için panik olmamak lazım. Evet, gördüğünüz gibi ben birden fazla tab açıp oradan işlemleri yapmaya çalışıyorum. Ki birden fazla şansımız olsun. Çünkü bunu beklersek arkadaşlar herkes arsaları bitirecek ön satışta. Biz hiçbir şey alamayacağız. Ve DVI'da oldukça inandığım platform, ondan almak istedim arkadaşlar. Şimdi size hem Tokyo'dan aldım hem Londra'dan aldım arsaları gelin güvenli bir şekilde nasıl saklıyorum platformda onu size göstereyim. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan My Page, buna geliyorsunuz. My Page'e geldiğinizde burada gördüğünüz gibi kendi bilgileriniz çıkıyor. Daha sonra Land'e geliyorsunuz. Land'e geldiğinizde sizin buradaki hangi arsanız varsa yükseliyor. Seul'de arsam yok. İlk ön satışa girememiştik biliyorsunuz. New York'ta arsam yok ama Londra'da arsamız var. Evet, gördüğünüz gibi burada arsamız var. Gelin arsamıza bakalım neredeymiş. Evet, gördüğünüz gibi Waterloo Bridge'e oldukça yakın ve nehre oldukça yakın. Burada gördüğünüz gibi detaya görüyorsunuz. 2'ye 1 yani 2 parsel yan yana 756 metrekare. Burada koordinatları da görüyorsunuz. Ayrıca ben bunu arkadaşlar 160 matiğe aldım. 250 dolara ve şu an 16.000 matikte satışa koydum arkadaşlar. 16.000 matik yani yaklaşık olarak 25.000 dolara satışta, bakalım satılacak mı? Aynı zamanda Tokyo'ya geldiğimizde Tokyo'da bakalım nereye almışız. Gene 2 tane parseli yan yana alabildik. Burada gördüğünüz gibi yola yakın. Onlar arkadaşlar değer kazanacağını düşünüyorum. Burada aşağı doğru indiğimizde gene 2'ye 1 olduğunu görüyoruz. 756 metrekare ve burada gene detayını, adresini görebiliyoruz. Şimdi geriye geldiğimizde ben gene bunu 160 matikten aldım. Yani 250 dolar civarında paraya aldım. Şu an 16.000 matikten satışta, bakalım satılacak mı? 250 dolar alıp 25.000 dolara satabilecek miyiz? Biraz da arkadaşlar benim kendi Division Network arsama biçtiğim fiyat bu. Bakalım ne kadar alıcısı olacak olmayacak. Londra'da bu arsalar hangi fiyatlara satılıyor? Tabii ki şu an platform için erken aşama. O nedenle ucuz fiyata satmak istemiyorum. Elimden 2x'e 3x'e rahatça satılır şu an arkadaşlar arsalar. Ama benim amacım ileride burası değerlendiğinde inandığım proje olduğu için ne kadardan satılacağına bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işte birebir bir yer mesela 1000 matikten satılıyor. Bu bir kişi büyük olasılıkla bunu arkadaşlar işte 150-200 dolara aldı. Şu an arkadaşlar 1600 dolara satmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi matik fiyatları da bu şekilde. Mesela tek bir parseli yola yakın arkadaşlar 800 matik diyor. Bu da yaklaşık olarak 1300-1400 dolara denk geliyor. Yani ön satıştan aldığınızda arkadaşlar çok büyük avantaj. O nedenle ben de hem kendi Telegram sayfamda arkadaşlar hem de Twitter'dan duyurmaya çalışıyorum. Bu arada beni Telegram'dan takip etmiyorsanız Telegram linklerim ve Twitter linkim de arkadaşlar videonun açıklamasında var. Mutlaka oradan Telegram sayfasına katılın. Video çekemediğim zamanlarda Telegram'dan duyurularımı yapıyorum. Twitter'dan da haberleri paylaşmaya çalışıyorum. Aynı zamanda diğer platformda OVR'ydi biliyorsunuz yatırım yaptığımız. Bununla ilgili nasıl satış yapacağız? Nasıl bu arsalarımızı klasör şekline getirip satmaya çalışacağız? Bununla ilgili videoda gelecek arkadaşlar. Şimdi mesela bir örnek göstereyim arkadaşlar. Bunu nasıl satıyoruz buradan? Nasıl geliyoruz? Benim hangi arsalarım var? Biliyorsunuz daha önceki videolarımızda bundan bahsetmiştik. Bu arada arkadaşlar eğer Metaverse nedir ne değildir diye aklınızda sorular varsa bu videoyu mutlaka izleyin. Gördüğünüz gibi 200.000'in üzerinde arkadaşımız izlemiş. Bu videonun linkini de sağ üstte bırakıyorum. Metaverse'den arsa almak, Metaverse nedir konulu videomu mutlaka siz de izleyin. Bilgilenmiş olursunuz, öğrenmiş olursunuz ne gibi platformlar var. OVR'de arkadaşlar buradan geldiğimizde folder düzenleyince nasıl klasör yapıp satarız? Ben burada mesela arkadaşlar 11 tane New York'ta Fifth Avenue'deki arsamı 5000 OVR'ye satışa koymuşum. Şu an OVR yaklaşık arkadaşlar 1.8 dolar dersek burada 5000 OVR nereden baksanız arkadaşlar yaklaşık işte 8-9 bin dolar civarında para yapıyor ve benim buraya yatırdığım parada arkadaşlar 11 arsaya tahmini yaklaşık 400-500 dolar civarı olması lazım. Yani neredeyse arkadaşlar 20 katına satmaya çalışıyorum burada. Bunun da detayına geleceğiz. OVR nedir ne değildir? Nasıl buradan arsalarımızı satarız? Aynı zamanda OVR'de nasıl adım adım arsa alıyoruz? Biliyorsunuz burada bir parsel bazı yerlerde 8 dolar. Siz de arkadaşlar bunun detayını merak ediyorsanız gene bu konuda detaylı adım adım hazırladığım video var. Onu da sağ üstte bırakıyorum. Mutlaka ona da göz atın arkadaşlar. Aynı zamanda derseniz ki hocam arsa işi bize riskli. O zaman OVR'nin kendi coin'ini alabilirsiniz. Şu an 1.84 dolar civarında ve arkadaşlar bunun da gördüğü zirve all time'a baktığımızda zirvede arkadaşlar 3 dolarların üzerine çıkmış. Gene oralara çıkabilir bir sonraki Metaverse rallisinde, kripto para rallisinde ve arkadaşlar bunu da gene Gate.io ve MXC borsasından temin edebilirsiniz. Birçok arkadaş diyor ki hocam bize Binance'ten coin verin. Arkadaşlar coinler Binance'e girdiğinde zaten iş işten geçmiş oluyor. Siz bunu MXC ve Gate.io gibi borsalardan yakalayın ki daha sonra Binance'e girdiğinde fırladığında oradan
listeleme öncesinde satabilin arkadaşlar. Dediğim gibi Gate.io ve MXC borsasının komisyon indirimli kayıt linklerini videonun açıklamasına bırakıyorum. Oradan girip arkadaşlar kayıt olabilirsiniz ve komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Ömür boyu komisyon indirimi var bu her iki linkte ve borsada arkadaşlar. Diyelim ve videoyu yavaştan bitirelim. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Dolu dolu video hazırlamak istedim. İşte Decentraland'deki arsa fiyatlarının güncel durumlarını, Division Network'ten nasıl arsa aldığımı adım adım onları gösterdim arkadaşlar. Ve ne kadar fiyattan aldığımı, ne kadara satmak istediğimi açıkça sizlere gösterdim. OVR platformunda aynı zamanda New York'taki arsalarımı ne kadar satışa koyduğumu da gösterdim. Dolu dolu dediğim gibi video oldu. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse arkadaşlarınıza, ailenize, dostlarınıza videoyu atın ki daha büyük bir aile olalım, daha çok arkadaşa erişelim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.